took me 10 years to make this film. It was really a very long walk through the desert, I think, because it was very kind of expensive first feature film for this kind of art house film. And even after 10 years, when I managed to get 3 million ALF, which is a lot for a first feature, but for this kind of film was not. So I couldn't find a line producer, I couldn't find a first assistant in France that want to make the film, with experience, I mean. Everybody was saying it's impossible. Öncelikle film sonuna kadar kaldığınız için teşekkürler. Bu filmi yapmak 10 yılımı aldı. Benim için çölden geçen uzun bir yolculuk diyebiliriz. Çöl boyunca geçen uzun bir yolculuk diyebiliriz. Bu 10 yıl sonunda da Fransa'da 3 milyonluk bir destek buldum. Fakat buna rağmen bir idari yapımcı bulamadım. Çok sorun yaşadık. Uzun sürdü. Bu kadar para da zaten bir sanat filmi için bile yeterli olmadı. I think sometimes we can move the line between what is possible and impossible if we work hard, and I can tell you we work very hard to make this in 32 days. I lost 7 kilos during the shooting, which I took them back during editing. Sanırım imkansızla mümkün arasındaki farkı da burada gördük. Gerçekten çok zor oldu. O kadar zor oldu ki çekimler sırasında 7 kilo verdim. Bütün verdiğim kiloları da kurgu sırasında geri aldım. But now the movie is made, and I'm very happy he can have his life, and I'm very glad I can introduce it here in Istanbul, and actually very glad that he's going to have a Turkish distribution in cinemas. Ama gördüğünüz gibi film bitti. Çok memnunum. Öncelikle filmi gösterebilmekten çok memnunum. Burada göstermekten çok memnunum. Üstelik de filmi Türkiye'de de bir distribütörü var, bir dağıtımcısı var. Dolayısıyla burada daha sonra da gösterime gireceği için daha da memnunum. Can you share some questions? O zaman soruları... Senaryoyu 10 yıldır düşündüğünü ve yazdığını söyledi. Bu süreçte Vitalik'le ilgili soracağım aslında. Vitalik'e filmin müziklerini yaptırmaya ne zaman karar verdi? Yani onu ne zaman sürece dahil etti? You said it took you 10 years to develop the film. Now, when did the screenwriting process start, and when was Vitalik involved for the music? When I screened the film in Berlinale, like a friend of mine from UK, a screenwriter, came to watch the movie, and he told me, "No, it's crazy. I read the treatment of this film 8 years ago, and it's the same." So somehow, like, but at the same time, I wrote like 25 versions of the screenplay. So, like on one side, like the main lines were there from the beginning, like two guys from Belarus, one who died, one who survived, and want to join Foreign Legion. This kind of fast and packed, the parallel universe with the Ment activists, like all these were the ending with the dancing, like this was always there. But how to articulate this and how to make it possible with the budget we could have maximum, this was the tough thing somehow. But if I'm honest with myself, for sure they've prepared to took less time. We lost 2 years for pandemic also. But I know that for this kind of film where there was no margin of somehow of error, or very little margin of error, the thing of wait a lot really helps me to maturate the project, to understand what was very important, what less, and to defend what was important in the film, no? Because for sure during the... Sorry, I will let you... Filmin premieri sırasında Berlin'de filmin premierini yaptığımızda arkadaşım seyrettikten sonra bana dedi ki gerçekten inanamıyorum, 8 sene önce bana tretmanı okuttuğun tretmandan hiç farklı bir şey yok neredeyse. Gerçekten de filmin 25 tane farklı senaryosunun 25 farklı versiyonunu yazdım. Ama bütün bu versiyonlarda bazı şeyler hep tabii ki aynı kaldı. Temel omurgası aynıydı. İşte Belarus'tan 2 kişi çıkar, birisi ölür.
Amaçları Fransa'da işte yabancı lezyona katılmaktır. İşte paralel evren, hep sondaki dans, bütün bunlar hep vardı aslında. Fakat tabii ki geliştirmek çok zaman aldı. Filmin içerisindeki bazı ayrıntılarla çok uğraştık. Bu kadar yıl olmasının birçok sebebi var, dediğim gibi üzerinde çalışmak dışında mesela 2 senesi de pandemiye kayboldu. Ama bu zaman sürecinde bu kadar çok sürede bir yandan bana filmde neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu ve önemli olan şeyleri kendimce nasıl savunmam gerektiğini de göstermiş oldu. Böylece bir fırsatım oldu bunları düşünmek için. Concerning Vitalik, it was always like my first choice in terms of the music for the film, because I think there is something in his techno that is something melancholic, with lyric, where is possible a certain kind of verticality, and I'm interested to find holiness where you don't expect. So that's why I wanted to work with him. And actually, he was very like enthusiastic of the project since the beginning. I think I contacted him like 3 years ago, and he accepted like a normal salary, like a normal music composer, which was very nice for me. And we worked in a way that I share with him like my previous film, and then the screenplay, images. We talk a lot. I told him I was looking for something a bit abyssal. Vitalik en başından beri benim aklımda olan zaten bir müzisyendi. Aradığım şey hem melankolik, hem lirik, hem de bazı anlarda kendiliğinden kutsallık hissi verebilecek bir müzikti. Onunla şeyleri paylaştım, bazı görselleri paylaştım. Önceden çektiğim filmi gösterdim ve arkasından beraber çalıştığımızda belirgin bir derin ve karanlık bir his de yaratmasını istiyorum. Very good memory. And yes, and then so he did this. I asked him to produce some tracks like before the film, part of it. So I had like 4 or 5 tracks before the film that I could share with the DOP, with the actors, so the movie can get like already somehow contaminated by the music. I wanted to avoid like the clip effect, so the music arrived boom like this on the film. I wanted the film is already inside this kind of music, and also we worked on the dance scene already with the music of Vitalik. So it was just later on the editing that we did like 4 or 5 tracks more, and yeah, that's it. Çekimlere başlamadan önce 4-5 tane parça istedim ondan. Bu 4-5 parçayı hem görüntü yönetmenine gösterdim, hem oyunculara gösterdim. O yüzden de asıl amacım şuydu, birdenbire filmin üzerine düşen, üzerinde birdenbire görülen bir müzik olmasını istemedim. İkisinin uyumlu olmasını istedim. Kurgu sırasında da 4-5 parça daha ekledim.